Alien Earths'ın Alien serisini küçük ekrana taşıyacağının duyurulmasının üzerinden sanki bir ömür geçmiş gibi geliyor. Hayranların dizinin premierini bekledikleri süre boyunca beklentiler arttı ve bilim kurgu türü ilerledi. Ancak dizinin yaratıcısı Noah Hawley'den başarısına bu kadar bağlı bir hikayeye, güzelce kurgulanmış ve son derece insani bir bakış açısı getirmesini beklerdim. Wendy rolünde Sydney Chandler'ın başrolünde olduğu Alien Earth, geniş oyuncu kadrosundan ve içinde yer alan birçok tanıdık simadan anında faydalanıyor. Ancak spekülatif kurgu türüne yapılan tüm en iyi eklemeler gibi, Alien Earth'te kimseye fazla bağlanmamanız gerektiğini hatırlatıyor. Sonuçta bu Alien, ceset sayısı yüksek. Ele alınması gereken geniş bir oyuncu kadrosu ve keşfedilecek koca bir dünya olmasına rağmen Alien Earth asla bunaltıcı değil, potansiyel ve olasılıklarla dolu. Neverland adlı pilot bölüm, zamanını derin bir uzay gemisiyle dünyadaki gizemli bir ada arasında bölüştürerek, hikayenin iki ana temasının birbirine yaklaşmasını ve sonunda hikayenin özüne ulaşmak için çarpışmasını sağlar. Alien Earth'ün ilk bölümleri, mükemmel olmasa ve zaman zaman dizinin kısa sürede başarması gereken her şeyin ağır yükü altında ezilse de, diziye yatırım yapmak uzun sürmez. Alien Earth muhteşem ve sürükleyici bir dünya tasarlıyor. Ancak temalarını daha ileri taşıması gerekiyor. Bir bilim kurgu dizisinin geleceği nasıl tasavvur ettiğini ve klasik, organik, bakımsız ve şık unsurlar arasındaki dengenin yabancı ama tanınabilir bir dünya yaratmak için nasıl bir araya geldiğini öğrenmek her zaman ilginçtir. Alien Earth, kendisini daha büyük seriye bağlamakta hiç vakit kaybetmiyor. Ancak eser içindeki bir diziye sağlanan bütçeyi ve şöhreti bilinçli bir şekilde kullanarak, kendisini sıradan bir bilim kurgu hayatta kalma öyküsünden çok daha fazlası olarak resmediyor. Dizi, büyük sorular sormak ve bilim kurgu panteonunun zirvesine yükselmek istiyor, ancak bunu ancak zaman gösterecek. Dünyayı kontrol eden 4-5 şirkete dair ahlaki dersler ve toplumsal yorumlar en iyi ihtimalle iyileştirici nitelikte ve kapitalizme yönelik sert eleştiriler olmaktan çok uzak. Ancak şirketlerin kötülükleri Alien Earth için genel tezinden ziyade bir amaca ulaşma aracı niteliğinde. Dizi, evrimin bir sonraki adımlarını ve insan olmanın ne anlama geldiğine dair değişen tanımı ele alıyor ve Xenomorph ve onun yamyamcı adaptasyon biçimi, dizinin tanrı rolünü oynamanın ne anlama geldiğine dair yeni gelişen argümanı için uygun bir metafor. Bu öncül, bilinci sentetik bir bedene yerleştirilen ilk insan olan Wendy ve ardından genç trilyoner Boy Cavalier tarafından kurtarılan bir grup ölmekte olan çocuk aracılığıyla somutlaştırılıyor. Dizi, Wendy ve hala insan olduğuna olan sarsılmaz inancıyla Timothy Olyphant'ın canlandırdığı tamamen sentetik Cash arasındaki tezatı etkili bir şekilde vurguluyor. Neyse ki Alien Earth, dün seksi doğmuş klişesini başarıyla altüst ediyor ve izleyiciye bu melezlerin yetişkin bedenlere sahip olsalar da aslında içlerinde birer çocuk olduklarını asla unutturmuyor. Neverland, gerekli açıklamalarla bizi yeni bir şeyler sunmayı vaat eden bir dünyaya sürükleyen harika bir pilot bölüm. Bu, sezonun ikinci bölümü olan Bay Ekim'e doğrudan dalmayı kolaylaştırıyor. Ancak bölümün sonunda gerilim azalmaya başlıyor. Wendy ve kardeşi Hermot'ın arasındaki buluşmanın öncesinde çok az hazırlık vardı ve duygusal buluşmaları da sonunda yarım kaldı. Diziyi Alien Earth'ün kapsamına bu erişilebilir kişisel arası ilişkilerle bağlamak önemli olsa da, Xenomorph ortalıkta dolaşırken ve ben de bir insanı makineye dönüştürmenin uzun vadeli etkilerini düşünürken, gelişmemiş bir kardeş abla bağının beni etkilemesi zor. Ancak Alien Earth daha yeni başlıyor ve dizinin 2 bölümde aktarması gereken bilgi miktarı göz önüne alındığında, dizden aldığım keyfi kolayca kaybetmeyeceğim. Alien Earth, sürükleyici ilk bölümleriyle güçlü bir sezon vaat ediyor. Güçlü bir sezon için temeller başarıyla atıldı ve Wendy ile Hermit arasındaki bağlantıya henüz tam olarak inanmasam da, Wendy'ye ve onun nasıl bir insan olacağına derinden inanıyorum. Cavalier çocuğun şüphesiz birkaç numarası daha var ve melezleriyle uzun bir oyun oynuyor. Melezler, anında Xenomorph'la baş edebilecek tek varlıklar olarak ayarlanıyor. Alien and Earth, Wendy ve kayıp çocukların bedenlerinin yenilmezliğini uzun uzun tartışarak bu önsezilerle bizi şaşkına çeviriyor. Ancak bu, kaçınılmaz hesaplaşma için heyecanımı azaltmıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz aksiyon, dizinin sahnelerini ve tutarlı prodüksiyon tasarımını yüce felsefi düşünceler kadar kan ve cesaretle sunmak için hazır olduğuna inanmak için yeterli bir sebep. İnsanlık ve amacımız hakkında biraz monolog var. Ancak Alien and Earth, kendini ve izleyicisini, kendini ciddiye alan ve kanlı arasında bir denge kuracak kadar iyi tanıyor. Alien and Earth ilgimi çekti ve geriye sadece bu ilgiyi ne kadar iyi koruyacağını görmek kaldı. Alien and Earth'ün 1. ve 2. bölümleri 12 Ağustos'ta TSI 20'de, FX ve Hulu'da izlenebilecek ve yeni bölümler haftalık olarak yayınlanacak.